Bugün tarihin en büyük kırılma noktalarından birinin perde arkasını göreceksiniz. Sadece 21 yaşındaki bir padişahın tarihe meydan okuması. Ve tüm bunların ortasında 30 yıldır surları koruyan bir askerin gözünden 53 günlük kuşatmanın perde arkası. Bu gece ölecek miyim, yaşayacak mıyım bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. 50 yıllık hayatımda hiçbir orduyu bu kadar takdir etmemiştim. Rüzgar Haliç'in üzerinden sert esiyor. Soğuk değil ama ürkütücü. Hemen altımdaki düzlükten ordugahın uğultusu geliyor. Bense surların tepesinde yürüyorum. Her adımımda yüzyılların ağırlığı çöküyor omuzlarıma. Kente çöken sessizlikse bir dua gibi. Ya da bir veda. 30 yıldır bu duvarların üstündeyim. Her taşını, her çatlağını bilirim. Ama bu gece her şey yabancı geliyor bana. Hava bile başka kokuyor sanki. Kuşatma başladığından beri zaman kavramımı yitirdim. Gün mü, gece mi? Kaç gündür tetikteyiz? Kim bilebilir ki artık? Osmanlı ordusu aşağıda bir deniz gibi uzanıyor. Karşımda duran o genç padişah, Mehmet. Daha gencecik bir adam ama stratejisi mükemmel. O devasa toplarını ilk kez gördüğümde zaten kaderimi kabullenmiştim. Yenilgi kaçınılmazdı. Ama benim yenilgim onurlu olacaktı. Sultan Mehmet'in büyük ordusu şehri kuşattığında dünya tarihinin en dramatik kuşatmalarından biri başlamıştı. Genç padişahın gözünde bu seferin anlamı sadece toprak kazanmak değildi. Bu sefer bir çağın kapanışı, diğerinin doğuşu olacaktı. Urban'ın dev topları, surlardaki uykusuz geceler, şehirdeki korku ve İmparator Konstantin'in son çabası. Ve tabii ki o final sabahının destansı anları. Bu, Andreas'ın gözünden bir kaybeden perspektifi. Sultan Mehmet'in dehası karşısında hayranlık duyan ama aynı zamanda vatanı için son nefesine kadar savaşmaya hazır bir adamın hikayesi. Şimdi geriye bakınca üzerinden çok zaman geçmiş gibi geliyor. Ama birkaç gün önceki taarruzu unutamıyorum. Bir gece yarısıydı. Kentin üzerinde ağır bir sessizlik vardı. Ölümün ve korkunun sessizliği. Nöbet yerimde bekliyordum. Yanımda Dimitrios vardı. Elleri titriyordu. Bir dua mırıldanıyordu kendi kendine. Ne dediğini anlamıyordum ama korkusu belliydi. Az ötede ise gençlerden biri vardı. Petros. Elindeki şarap tulumunu dişleriyle açmaya çalışıyordu. Nöbet yerinde içmemesi gerekiyordu ve bakışlarımdan kızdığımı anlamıştı. "Belki bu gece sondur. Yarına saklamanın ne anlamı var?" dedi. Sesinde öfke değil, yılgınlık vardı. Herkesin duyması için yüksek sesle bağırdım. "Korkuyorsan iç ama sabah olduğunda hala ayakta ol. İmparatorunun da, Tanrı'nın da senden tek istediği bu." Petros, hayal kırıklığıyla gözlerimin içine baktı. "Tanrı bizi çoktan unuttu Andreas. Artık surların ötesinde olanların duası kabul ediliyor. Bizimkiler değil," dedi. Haklıydı. Hiçbirimizin duası kabul olmuyordu artık. O anda tekbir sesleri duyulmaya başlandı. Bu sesler saldırı anlamına geliyordu. Bunu öğrenecek kadar çok çarpışmıştım Türklerle. Ardından davul sesleri. Surların başına kadar koştum. Karşı taraftan binlerce adam geliyordu üzerimize. Akıncılar, çığlık atarak, kılıçlarını sallayarak geliyorlardı. İlk dalgaydılar tabii. Genç sultanın asıl ordusu arkada bekliyordu. "Hazır olun," diye bağırdı komutanlardan biri. Yaylarımızı gerdik. Ok yağmuru başladı iki taraftan da. Akıncılar surlara dayanmaya çalışıyordu. Merdivenler kuruyorlardı. Ahşap kuleleri vardı ve onların tepesinden saldırıyorlardı. Ateşli oklar gökyüzünü deliyordu. O an içimden bir hayranlık geçti. İstemsiz, kendimi suçlu hissetmeme neden olan bir hayranlık. Disiplin, inanç, düzen. Bizde yıllardır kaybolan ne varsa şimdi onlardaydı.
O anı hiç unutmayacağım. Belki son nefesimi verirken bile aklıma gelecek. Bir Osmanlı akıncısı tam karşımda, surun kenarına tırmanmış, gözlerimin içine bakıyordu. Gencecik bir çocuktu. Ama gözlerinde öyle bir kararlılık vardı ki anlatamam. Ateş saçıyordu bal rengi gözleri. Yayımı çekmek zorundaydım. Çektim. Nişan almak zorundaydım. Aldım. Ama bir anlığına duraksadım. Bu çocuk neden böyle cesaret gösteriyordu? Ne için savaşıyordu? O an kılıcıyla bana saldırdı. Ben de mecburen ona ok attım. Saldırı 2 saat sürdü. Akıncılar geri çekildi ama mesajları anlaşılmıştı. Ciddiyiz diyorlardı. Gerçekten de öyleydiler. Ertesi gün eve gittiğimde olanları karıma anlattım. Helena benim tüm dünyamdı. Onu tedirgin etmek istemezdim ama biriyle konuşmak zorundaydım. Bu çocuklar korkmuyorlar. Gözlerimle gördüm, dedim. Neden korkmasınlar ki, diye sordu. Çünkü bir şeye inanıyorlar, dedim. Helena, sen neye inanıyorsun, dedi. Cevap veremedim. Belki de imparatorluğumuz çoktan çökmüştü. Biz sadece yıkıntılarının üzerinde nöbet tutuyorduk. Ama yine de burası benim evim. Bu taşlar, bu kuleler, bu şehir, burası benim evim. Andreas'ın bizzat yaşadığı bu saldırı, Sultan Mehmet'in mükemmel planlanmış stratejisinin sadece bir parçasıydı. 6 Nisan 1453'te başlayan bu kuşatma, dünya tarihinin en sistematik askeri operasyonlarından biriydi. Sultanın otağı, Topkapı ve Eğrikapı arasındaki bir tepeye kurulmuştu. Buradan Konstantini'nin 15 metrelik kara surlarının tamamını görebiliyordu. Fakat Andreas'ın duyduğu bu hayranlık tesadüf değildi. Bu sadece bir ordu değildi çünkü. Bu ölümden korkmayan Yeniçeriler, denizlerin efendisi Leventler, düşmanın korkulu rüyası Azaplar, sipahiler ve delilerden oluşan büyük bir medeniyetin gücüydü. Ama Osmanlı ordusunun bu kuşatmadaki asıl gücü henüz kullanılmamıştı. Sultan Mehmet'in ve Macar top ustası Urban'ın dehasıyla hazırlanan o efsanevi şahi topları henüz gerçek gücünü göstermemişti. O sabah her zamanki gibi erkenden kalkmıştım. Surlara çıktığımda karşı tarafta bir hareketlilik vardı. Yüzlerce adam bir şeyi sürüklemeye çalışıyordu. İlk önce ne olduğunu anlamadım. Sonra, Tanrım, o şeyin ne olduğunu gördüm. Top. Ama nasıl bir top? Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Dev gibi, kocaman. Yüzlerce öküz çekiyordu onu. Arkasından yüzlerce adam itiyordu. Bu imkansız, diye mırıldandım. Yanımda duran Mihail de şaşkındı. Andreas, sen daha önce böyle bir şey gördün mü? Dedi. Hayır, dedim. Görmedim ve görmek de istemezdim. Saatlerce sürdü o topun yerleştirilmesi. Özenle, dikkatli bir şekilde. Sanki kutsal bir şeymiş gibi davranıyorlardı. Sonra etrafını çitlerle çevirdiler. Mihail gülmeye başladı. Bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bu kadar büyük top olamaz, dedi. Ama ben korkmuştum. İçgüdülerim bana yaklaşan bir tehlike olduğunu söylüyordu. O topu hepimiz gördük ama sadece ben, başındaki adamları izledim. Nasıl özenle çalıştıklarını, nasıl detaylı davrandıklarını gördüm. Bu bir oyun değildi. Bu gerçekti. Ve 3 gün sonra o canavar konuştu. Önce gök gürlüyor sandım. Ama sonra yerin titrediğini fark ettim. Surların üzerinde koşuşturmalar başladı. Komutanlar bağırıyor, askerler taş taşıyordu. Ben de koştum ve batı surlarının en yüksek noktasına çıktım. Ve orada gördüm. 3 gün önce gördüğümüz o demir canavarın sesiydi bu. Sanki bir ejderha gibiydi. Her nefes alışında ateş püskürüyordu. Koca bir kale kapısını tek atışta yerle bir etti. Taşlar göğe fırladı, yer sarsıldı, insanlar korkuyla dizlerinin üstüne çöktü. O an içimden bir fısıltı geçti. Sonumuzu bu canavar getirecek. Ama
aynı anda başka bir ses daha duydum içimde. Ne büyük bir kudret. Düşüncelerimden utandım. Düşman ordusuna hayranlık duymak. Bir Bizans askeri için affedilmez bir duyguydu belki ama ben bir askerim. Ve bir savaşta cesarete hayran kalmamak mümkün değil. Düşman bile olsa. Osmanlı topları günlerce durmadan ateş etti. Her patlama şehrin kalbinden bir parça kopardı sanki. Biz taş taşıyorduk, onarır gibi yapıyorduk ama hepimiz biliyorduk. Bu duvarlar artık o toplara dayanamayacaktı. Yine de nöbet tuttum. Her gece aynı yere çıktım. Şehrin biraz daha eğildiğini hissediyordum. Ve içimden hep aynı dua geçiyordu. Tanrım, bari onurlu bir son ver bize. Ve o toplar. Andreas'ın gördüğü o dev top, yani Şahi, tarihin en büyük kırılma noktalarından birinde büyük bir pay sahibi olan Urban Usta'nın şaheseriydi. Macar kökenli bu usta önce Bizans'a hizmet etmeyi teklif etmişti. Ama İmparator Konstantin mali durumu yüzünden ona yeterli ücreti ödeyemeyeceğini ve istediği malzemeleri sağlayamadığını söyleyince Urban Edirne'ye genç padişah Mehmet'in yanına gitti. Sultan ona sınırsız bir kaynak sağladı ve Urban 8 metre uzunluğunda 700 kilogram mermi atabilen ve kendi deyimiyle Babil'in surlarını bile yıkabilecek güçteki o dev Şahi topunu döktü. Ama asıl önemli olan güç dengeleriydi. Konstantiniye'de toplam 7000 silahlı adam vardı. Bu adamlara Cenevizli Giustiniani'nin getirdiği 700 asker de dahildi. Karşılarında ise 80 bin kişilik devasa Osmanlı ordusu. Yeniçeriler, sipahiler, azaplar ve o devasa toplar. Bu sadece sayı farkı değildi. Bu iki farklı çağın karşılaşmasıydı. Eski dünya ile yeni dünyanın son hesaplaşması. O topun gücünü ilk defa gördükten sonra eve gittiğimde Helena'ya bir şey söylemek istemedim. Nasıl söyleyebilirdim ki? Sevgilim, artık umut yok mu diyecektim. Ama Helena zaten biliyordu. Şehirdeki herkes biliyordu. Sokaklar eskisi gibi değildi artık. İnsanlar fısıldaşarak konuşuyor, gözlerini kaçırıyor, hızlı hızlı yürüyorlardı. Rumeli Hisarı yapıldığından beri halk Sultan Mehmet'ten çok korkuyordu. Sonlarının geleceğinin farkındaydılar. Helena, küçük şapelde daha çok vakit geçirmeye başlamıştı. Sürekli dua ediyor, Tanrı bizi kurtaracak diyordu. Ama sesindeki inanç da günden güne azalıyordu. Halk arasındaysa sultanın çok inatçı olduğu konuşuluyordu. Ya ben İstanbul'u alacağım ya da İstanbul beni, sözleri dilden dile dolaşıyordu. Şehrin düşmesinden bir gün önceydi. Gecem gündüzüm birbirine karışmıştı artık. Sırtım birkaç saat yatak yüzü görsün diye öğle vakti eve gittiğimde Helena kapıda bekliyordu. Sanki geleceğimi bilirmiş gibi. Gözlerinde ne söyleyeceğini bilemeyen bir ifade vardı. "Yarın" diye başladı ama tamamlayamadı cümlesini. "Biliyorum" dedim. Şehrin son saatleriydi. Herkes biliyordu artık bunu. İçeri girdik. Sessizce oturduk masaya. Helena ellerini masanın üzerine koymuş, parmaklarıyla oynuyordu. Endişelendiğinde hep öyle yapardı. "Andreas" dedi sonunda. "Eğer bir şey olursa sadece beni hatırla. Hiçbir şey olmayacak" diye yalan söyledim. "Yarın akşam yine burada olacağım." Helena başını salladı ama gözlerindeki o ifade değişmedi. O da biliyordu gerçeği. Yatağa uzandığımızda elimi sıkıca tuttu. "Bu şehirde geçirdiğimiz yılları düşünüyorum" dedi. "Güzel yıllardı. Daha güzel yıllar da olacak" dedim. Saatlerce konuştuk. Hava kararırken kalktım. Helena'ya son kez baktım. Uyuyor gibiydi ama beni duyduğunu biliyordum. "Hoşça kal" diye fısıldadım. Gözlerini açtı yavaşça. Gitmemi istemiyordu. "Helena" dedim. "Ben savaşmak zorundayım." Gözlerini yere indirdi. "Ben de beklemek zorundayım" dedi. O kadar sade, o kadar ağır bir cümleydi ki. Bir ömrün ağırlığı vardı içinde. Evden çıktım ve hızlı adımlarla surlara doğru yürüdüm.
Artık korkmuyordum. Korkunun yerini tarif edemediğim bir huzur almıştı. Belki de insan sonunu kabullendiğinde özgürleşiyor. Kim bilir? O gece Andreas yalnız değildi. Şehirde binlerce Helena vardı. Eşlerini, oğullarını, kardeşlerini son kez uğurlayan. Ve her biri biliyordu. Sabaha karşı Konstantiniye'nin kapıları açılacak ama o kapıdan yalnızca tarihin kazananı girebilecekti. 1453'ün 28 Mayıs gecesi. Surların ardında kandillerin ışığıyla aydınlanan dar sokaklar var. Ve o sokaklarda binlerce yılın yükünü taşıyan bir halk. Surların dışındaysa kendilerini bekleyen kader için acele eden her yaştan, her rütbeden, zengin, yoksul, dindar ama heyecanlı binlerce Osmanlı askeri vardı. Kimse uyumadı o gece. Kimisi inandığı Tanrı'ya dua etti, kimisi sadece sustu. Ama herkes gelecek sabahın farklı bir anlamı olduğunu biliyordu. Kimisi için bir son, kimisi için yepyeni bir başlangıç. Ama Andreas'ın asıl sınavı henüz başlamamıştı. Çünkü ertesi sabah yaşanacak olan o son taarruz sadece bir şehrin kaderini değil, Andreas'ın da kişisel seçimlerini belirleyecekti. Ve o seçimler hiç beklemediği bir şekilde gelecekti. Kilise çanları durmadan çalıyor bu gece. Her çan sesi içimde bir hatırayı uyandırıyor. Çocukluğumda bu sesler bayram demekti. Şimdi bir veda. Şehri dinlemeye çalışıyorum. Ne bir çocuk sesi var, ne de havlayan bir köpek. Ama üstümüzde dolunay var. Kılıcımı elime aldım. Oklarım omzumda. Artık korkum kalmadı. Sadece bir düşüncem var. Yarın sabah tarih beni hatırlamayacak. Ama ben bu şehrin son nöbetini tutacağım. Şehir karanlık ve sessiz. Ama bu sessizlik fırtınadan önceki sessizlik. Osmanlı ordugahında binlerce meşale yanıyor, sabaha karşı başlayacak olan o son taarruz için hazırlıklar yapılıyordu. O gece Sultan Mehmet ordusuna namaz kıldırdı. Ardından da askerlerine birkaç saat dinlenmelerini ve sabaha karşı hazır olmaları emrini verdi. Askerlerin bir kısmı ise çoktan surları ok yağmurunda tutmaya başlamıştı bile. Kuşatmanın 53. günüydü ve sabah ezanı ile birlikte son taarruz başlayacaktı. Şehirde ise kiliselerin kapıları ardına kadar açıktı. İmparator Konstantin tüm halkı Ayasofya'da topladı. Yüzlerce mumun ışığında son kez ayin yaptılar. Kimisi Tanrı'dan bir mucize bekliyordu, kimisi ise artık mucizelerin çoktan sona erdiğinin farkındaydı. Saatlerdir süren ok yağmurundan çok yoruldum. Uzaklardan bir uğultu geliyor. Davullar mı, tekbir sesleri mi, yoksa sadece kalbimin atışı mı bilmiyorum. Hava ağır. Barutun, terin, ölümü bekleyen bir şehrin kokusu var. Genç Petros biraz ötede diz çökmüş dua ediyor. Dimitrios yaralı kolunu sarmaya çalışıyor. Bense sadece ufka bakıyorum. Binlerce meşale yanıyor. Her biri bir nefes, her biri bir yemin gibi. O nefeslerden biri de genç Sultan Mehmet. Yanımdakilere itiraf etmeyeceğim elbette. Ama biliyorum ki bu şehir artık onun. 29 Mayıs sabahı tan yeri ağarmadan top atışları başladı. Osmanlı ordusu 3 dalga halinde saldırıya geçti. İlk dalga Akıncı birlikleriydi ve yorgun Bizans savunmasını zayıflatmaya başladılar. Ardından Anadolu askerleri geldi. Onlar da surlarda geri kaçmaya çalıştılar. Ama asıl ölümcül darbeyi vuracak olan askerler henüz beklemedeydi. Sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlardı ve Yeniçeriler çok sabırsızdı. Devletin en disiplinli, en korkusuz askerleri. Sultan Mehmet'in hücumuyla saldırıya geçtiler. Topkapı surları zaten günlerdir devam eden top ateşiyle zayıflamaya başlamıştı. O gedikten içeriye girecek olan ilk askerlerse tarihe isimlerini yazdırdı. Sultan Mehmet'in askerleri 53 günlük sabırlarının sonuna gelmişlerdi artık. Toz, duman, çığlık. Her şey bir anda birbirine karışmıştı. Kılıcımı kaldırdım. Bir dalganın içinde savruluyordum sanki. Petros yere düştü. Üzerine eğildim ama çok geçti. Dimitrios ölmemeye çalışıyordu sadece. Surlardan aşağıya indim. Sonra bir çığlık duydum. "Justiniani yaralandı" diye bağırıyordu biri. Cenevizli komutan. Ve o anda her şey değişti. Justiniani'nin adamları onu gemisine taşımaya başladı. Onları görünce diğer askerler de panikledi. "Komutan kaçıyor!" diye bağırıyorlardı. İmparator Konstantin koşarak surların önüne geldi.
Uzun zamandır görmemiştim onu bu kadar yakından. Yaşlanmıştı. Saçları ağarmış, yüzü çizgilerle dolmuştu. Durun diye haykırıyordu. Ama çok geçti. Tam o sırada surun bir yerinden Allahu Ekber sesleri yükseldi. Yeniçeriler içeri girmişti. Nereden girdiler? Nasıl bu kadar çabuk oldu her şey bilmiyorum. O an önemli olan tek şey şehrin düşmüş olmasıydı. İmparator Konstantin koşarak o yöne doğru gitti. Son kez gördüm onu. Kılıcını çekmiş, tek başına koşuyordu. Bir imparator olarak ölmeye gidiyordu. Dimitrios'a baktım. Göz göze gelmiştik. Her yerden sesler geliyor, kafamı bir türlü toparlayamıyordum. O anda surun üzerinden aşağı inen Osmanlı sancağını gördüm. Yayım elimdeydi ama artık çekmiyor, sadece bekliyordum. İlk gelen genç bir askerdi. Tam karşımda durdu. Kılıcı elindeydi. Bana baktı, ben de ona. O genç akıncıyı hatırladım. Aynı yaş, aynı kararlılık ve aynı gözler. Yavaşça yayımı yere bıraktım. Ellerimi yukarı kaldırdım. O anda garip bir huzur hissettim. 53 gün boyunca taşıdığım yük omuzlarımdan kalktı. Her şey bitmişti. Helena şimdi pencerede bekliyor mudur? Dua ediyor mudur? Dönüp ona koşacak mıyım? Yoksa bu surların üzerinde mi öleceğim? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Ama şunu biliyorum. Bu tarihin en önemli kırılma noktası. Ve ben bunun tanığıyım. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 1100 yıllık Bizans İmparatorluğu artık tarihe karışmıştı. Sultan II. Mehmet'in ordusu şehri ele geçirmişti. Öğle saatlerinde bundan sonra Fatih unvanını alacak olan genç padişah Ayasofya'daki ilk namazını kıldı. Konstantiniye artık İstanbul'du. Şehrin sokaklarında artık başka bir dil konuşulacak, başka bir kültür hakim olacaktı. Ve tarih tuhaf bir döngüyü tamamladı. Konstantinopolis, Büyük Konstantin'in ellerinde doğmuştu ve başka bir Konstantin'in ellerinde tarihe karıştı. Tıpkı eski Roma'nın bir Romulus'la başlayıp başka bir Augustus Romulus'la yok olması gibi. O gün, yani 29 Mayıs 1453 günü sadece bir şehir düşmedi. Bir çağ kapandı ve yepyeni bir dünya başladı. Andreas'ın hikayesi burada bitiyor. Ama puslu tarihte anlatılacak daha nice hikayeler var. Bir sonraki videomuzda yine tarihin sessizce geçtiği bir anı yine sıradan bir kahramanın perspektifinden izleyeceğiz. Çünkü her bir karakter kendi hikayesinin kahramanıdır. Ve büyük değişimlerin arkasında bu adı bilinmeyen kahramanların hiç duyulmamış sesleri vardır. Ben Nigar. Sevdiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.